Herkese merhaba. Bugün girişimcilik piramidinin o en acımasız, en zorlu kısmına ikinci katmana tırmanıyoruz. Tohum aşaması. İvmenin inanılmaz yüksek olduğu, verilerin adeta her şey demek olduğu o kritik evredeyiz. Düşünün, harika bir fikriniz var. Ailenizden ya da melek yatırımcılardan o ilk can suyunu aldınız. Peki şimdi ne olacak? İşte gerçek sınav asıl şimdi başlıyor. Fikirlerin gerçeğe dönüştüğü ama aynı zamanda hayallerin çok büyük bir hızla duvara çarptığı yer tam olarak burası. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü tırmanışımız başlıyor. %70. Evet, yanlış duymadınız. Karşımızdaki veriler çok sert bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Tohum yatırımı alan girişimlerin tam %70'i asla seri A aşamasını göremiyor. Her 10 girişimden 7'si bu dik yamacı tırmanırken tutunamıyor ve uçurumdan aşağı düşüyor. Uykusuz kalınan onca gece, dökülen ter, harcanan milyonlarca dolar, hepsi bu %70'in içinde eriyip gidiyor. İyi ama neden? Nasıl oluyor da bu kadar devasa bir dökülme yaşıyoruz? Tamam, hadi şu otopsi raporlarına biraz daha yakından bakalım. Başarısızlıkların en temel 20 nedenine baktığımızda, listenin en tepesindeki iki faktör aslında tüm hikayeyi özetliyor. Vakaların %42'sinde sorun ne biliyor musunuz? Pazarda o ürüne hiçbir ihtiyaç olmaması. Yani kimsenin istemediği bir şeyi inşa etmek, kelimenin tam anlamıyla bir numaralı katil. İkinci sıradaysa %29'la nakdin tükenmesi var. Şirketler henüz kimsenin pek de umursamadığı o ürünü oldurmaya çalışırken bankadaki paralarını adeta kan kaybeder gibi tüketip yok oluyorlar. Birinci bölüm. Tohum aşaması, girişimlerin anatomisi ve tırmanışa hazırlık. Dağın eteklerindesiniz. Elinizdeki kaynak sınırlı ve o ilk güvenli noktaya mutlaka ulaşmanız gerekiyor. Bu aşamanın kuralları inanılmaz net. Bakın, artık sadece parlak bir sunum dosyasıyla kurtulamazsınız, elinizde gerçekten çalışan bir ürün olmalı. Erken aşamada bazı pilot uygulamalarınız veya ilk ödeme yapan müşterileriniz bulunmalı. Ekibiniz küçük, hızlı ve çevik. Genelde 5 ila 15 kişi arasında oluyorsunuz. Bankada da yarım milyonla 5 milyon dolar arası bir tohum sermayeniz var. Ve burada, evet sadece burada tek bir hedefiniz var. O da bir fikirden sıyrılıp inkar edilemez bir ürün pazar uyumuna, yani meşhur adıyla PMF'e ulaşmak. Şu an için başka hiçbir metrik, inanın zerre kadar önemli değil. İkinci bölümümüz. Alan uzmanlığını çözümlemek ve doğru ekipmanı seçmek. Bu Sarp Dağı tırmanırken kurucuların sırt çantasında mutlaka bulunması gereken bir şey var. Alan uzmanlığı. Bugünlerde yatırımcıların fellik fellik aradığı şey tam olarak bu. Ne istiyorlar biliyor musunuz? Hedefledikleri pazarın o karmaşık iş akışlarını, dışarıdan görünmeyen tuzaklarını ve gerçekliklerini adeta içgüdüsel olarak anlayan kurucular istiyorlar. Sadece harika kod yazan birine değil, çözdüğü problemin ciğerini bilen, teknik yeteneğini sektör deneyimiyle birleştiren vizyonerlere paralarını yatırıyorlar. İşte bu noktada teknik uzmanlık ve sektör deneyimi nasıl bir araya gelir çok net görebiliyoruz. Mesela fintech alanında kredi veren bir yapay zeka inşa eden eski bir bankacıyı düşünün. Ya da EdTech'te öğrencilerin analitiğini çözen eski bir öğretmeni. Veya DeepTech'te o zorlu teknoloji vadisinde roket inşa eden eski bir SpaceX mühendisini ele alalım. Bu insanlar çözmeye çalıştıkları endüstrinin acı noktalarını öyle kitaplardan falan okuyarak öğrenmediler. O acıyı bizzat sahada yaşadılar. Yatırımcının masaya koyduğu paranın karşılığında aradığı o eşsiz güven tam olarak budur. Üçüncü bölüm. PMF motoru ve pazarın o muazzam çekim gücü. Efsanevi yatırımcı Mark Andreessen'ın aslında tüm meseleyi özetleyen harika bir sözü var. Diyor ki, ürün pazar uyumu o pazarı tatmin edebilecek bir ürünle iyi bir pazarda yer almak demektir. Çünkü eğer gerçekten harika bir pazarın içinde değilseniz, dünyanın en iyi ürününe ya da en ölümcül, en zeki ekibine sahip olmanızın inanın hiçbir anlamı yok. O ürün için asla var olmayan müşterileri bulmaya çalışırken sadece yıllarca boşa kürek çekersiniz. Ekibinizin morali tükenir ve en sonunda şirketiniz yaşayan bir zombiye dönüşür. Pazar, kelimenin tam anlamıyla her şeyden önemlidir. Şimdi işin asıl ilginçleştiği yer burası. Ürün pazar uyumu. Yani PMFA genelde çok soyut bir kavram gibi gelir kulağa değil mi? Ama Sean Ellis bunu son derece somut, sayısal bir teste dönüştürdü. Olay şu. Kullanıcılarınıza gidip ürünümüzü yarın artık kullanamasaydınız nasıl hissederdiniz diye soruyorsunuz. Eğer yanıt verenlerin %40'ından fazlası gerçekten çok hayal kırıklığına uğraydım diyorsa harika.
Tebrikler, elinizde gerçek bir çekim gücü var demektir. Bu %40 eşiği, o Sarp Dağı'da tutunduğunuz en sağlam kayadır. PMF'in yokluğunu iliklerinize kadar hissedersiniz aslında. Satış döngüleri acı verici derecede uzundur, basın sizden asla bahsetmez. Kulaktan kulağa yayılma tamamen durmuştur. Ama o uyuma, PMF'e gerçekten ulaştığınızda işte o an rüzgar tamamen tersine döner. İnanılmaz bir organik talep patlaması yaşarsınız. Yıllık tekrarlayan geliriniz yani o ARR grafiğiniz adeta roket gibi yukarı fırlar. Müşteriler siz daha sunucu ekleyemeden ürününüzü kapış kapış almaya başlar. Banka hesabınızda bir anda para birikmeye başlar. Çünkü artık işin matematiği sizin lehinize çalışıyordur. Dördüncü bölüm. Yanma tuzağından kaçınmak ve nakit yönetimi. PMF harika bir motor, kesinlikle. Ama bu motoru çalıştırmak için neye ihtiyacınız var? Tabii ki yakıta, yani bankadaki nakdinize. Şimdi o şirket bütçesiyle ilgili tüm soyut kavramları bir kenara bırakalım ve masaya çok sert, acımasız bir metrik koyalım. Nakit yakma çarpanı. Net nakit yakımınızı, net yeni ARR'ınıza böldüğünüzde çıkan bu rakam, bir girişimin sermaye disiplininin kesin karnesidir. Çok basit bir soru. 1 dolar yeni gelir yaratmak için kaç dolar paranızı yakıyorsunuz? İşte yatırımcıların gözlerini dikip baktığı yer tam olarak burası. Buradaki en can alıcı noktaya gelelim. Eğer bu bahsettiğimiz çarpan 2,5'un üzerindeyse, geçmiş olsun, ölümcül bir yüksek yakım tuzağının tam içindesiniz demektir. Banka hesabınız adeta güneşin altındaki buz gibi eriyor. Finansal yönetiminiz tamamen olaylara tepki vermek üzerine kurulu ve sorunları ancak iş işten geçtikten haftalar sonra fark ediyorsunuz. Ama bir de sermaye verimliliğini yakalamış, çarpanı 1,5'in altında olan o muazzam girişimlere bakın. ARR'leri düzenli olarak tırmanıyor. Finansal sapmaları önceden sezip proaktif bir şekilde yönetiyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, yatırımcıların tam olarak görmek istediği operasyonel olgunluk seviyesi demek. Tabii ki her aşamanın kendi gerçeği var, bunu inkar edemeyiz. 2025 verilerine baktığımızda tohum aşamasındaki şirketler henüz ölçeklenmedikleri için doğal olarak 3,0 gibi daha yüksek çarpanlara sahip oluyorlar. Başlangıçta deney yapmanın, o doğru modeli bulmanın bir bedeli var sonuçta. Fakat mesele şu, hayatta kalmak ve o bir sonraki kampa ulaşmak istiyorsanız bu yakım oranını çok hızlı bir şekilde aşağı çekmek zorundasınız. Sermayeyi ne kadar verimli kullandığınızı kanıtlamak için bu çarpanı seri A seviyesi olan 1,2'lere indirmelisiniz. Ve 5. bölüm. Seri A'ya ulaşmak, zirve beklentileri. Bütün bu zorluğu yıpratıcı süreçlerden sağ çıkan o %30'luk elit kesime ne oluyor peki? Seri A kampına ulaşanlar için işlerin nasıl büyüdüğüne bir bakalım. Başlangıçta tohum yatırımcıları size 12 ile 18 aylık bir pist vermişti. Temelde sizin potansiyelinizi satın almışlardı. Fakat Seri A yatırımcıları farklıdır. Onlar potansiyel değil, taş gibi kesin kanıt isterler. Masaya 5 ile 20 milyon dolarlık devasa çekleri koymadan önce kanıtlanmış ve gerçekten ölçeklenebilir bir model görmek zorundalar. En az 12 aylık kusursuz bir birim ekonomisi, kurumsal düzeyde veriler ve yıldan yıla 2-3 kat büyüyen 1 milyon dolar barajını aşmış bir ARR beklerler. Kurallar artık tamamen değişmiştir. Bu sarp ve tehlikeli tırmanışı bitirirken günün sonunda her kurucunun aynaya bakıp kendine sorması gereken o provokatif soru duruyor karşımızda. Siz sadece yatırımcıların size verdiği o nakdi mi yakıyorsunuz, yoksa sizi o seri A zirvesine taşıyacak, pazarın gerçek çekim gücüyle çalışan, verimli ve kesinlikle durdurulamaz bir motor mu inşa ediyorsunuz? İşte bu soruya vereceğiniz dürüst yanıt, o %30'luk hayatta kalanlar kulübünde olup olmayacağınızı belirleyecek. Bu analizimizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.